Merhaba. Tekrar bir uyku battaniyesi videonuzda karşınızdayım. Elimdeki ipler bitene kadar uyku battaniyesi yapacağız. Bugün de böyle kırmızı ördüm. Bu da yanlış hatırlamıyorsam kartopunun ipiydi. Şimdi en son bir tane hatta yeşil ördüm. Onunla dinozor yapacağız. Onu da göreceksiniz. O ip mesela biraz daha kalın. Ama bu tamamen size kalmış. Hangi kadife iple örerseniz örün ya da hangi boyutta örerseniz örün. İsterseniz daha büyük battaniye gibi yapıp yine ucuna oyuncak koyabilirsiniz. İsterseniz daha küçük yapabilirsiniz. Ben böyle daha hani çocukların elinde tuttuğu uyku battaniyesi tarzı. Şimdi şöyle renklerimi belirledim. Şu Lanosa'nın bir ipiydi. Dediğim gibi elimde olduğu için maalesef kod veremiyorum ama eğer şunlar da yetmez de tekrar alırsam kod vereceğim. Bu böyle bir krem bir renk. Bunlar Yarnart. Bu da aynı şekilde kahve tonu. Şimdi ben bunları yine 2,5 milim tığla hemen şöyle tığımı da göstereyim. Evet, şununla başlayacağım ve bir geyik yapacağız. Kırmızıya dedim böyle bir geyik yakışır, güzel olur. Hemen geyiğimizi yapacağız. Bu arada tripodu düşürüp içindeki ledlerden kırmış olabilirim. Arada bir ekranda böyle bir pırpır görüntüsü oluyor. En yakın zamanda değiştireceğim. Şimdi hemen kafamızda başlayalım. Evet, şöyle sihirli halkamızın içine 6 sık iğnemizi yaptık. 6 tane arttırmamızı da yaptık. Sayımızı 12'ye çıkardık. Şimdi bunu 9 sık iğne bir arttırmaya kadar işte bir sık iğne bir arttırma, 2 sık iğne bir arttırma böyle en son 9 sık iğne bir arttırma yapacağız 11. sıramızda. Bunu yapalım. Devamında göstereyim yine. Evet, şöyle hemen en son 9 sık iğne bir arttırma yaptım. Şu anda sayımız 66. Şimdi bunu 12, 13, 14, 15 4 sıra 66 sık iğne olarak öreceğiz. Yine kahverengi ipimizde bir değişiklik yok. Şöyle bakın 15. sıramda tamamladım. Yine aynı renkle devam ediyoruz. Şu anda 16. sıradayız. 16. sıramızda da sıra sonuna kadar 10 tane sık iğne, bir tane arttırma yapacağız. Bu son arttırmamız zaten. 10 tane sık iğne bir arttırmadan sonra sıra sonuna kadar sayımızı 72'ye çıkartacağız. Daha sonra 17, 18, 19 3 sıra yine kahverengi ile 72 sık iğne öreceğiz. Daha sonra tekrar renk değiştireceğiz. Pardon. Renk değiştirdikten sonra da hemen şöyle 20, 21, 22, 23 bej rengi geçtikten sonra da neyse önce şunu bir halledelim. Şimdi bu sıramda 16. sıramda 10 sık iğne bir arttırma sıra sonuna kadar 17, 18, 19, 72 sık iğne kahverengiyle. Evet, şöyle 17, 18, 19'u da ördüm. Şimdi burada kafadaki kahverengi kısmımız bitti. Hemen şu krem rengimize geçeceğiz. Ve krem rengimizle de 20, 21, 22, 23 4 sıra boyunca düz bir şekilde arttırma azaltma yapmadan 72 sık iğneyi öreceğiz. Şöyle renk geçişini yapıyorum. Dört sıra düz bir şekilde öreceğiz. Sonra 19 ile 20. Sıra arasında gözümüzü takacağız. Şunu 4 sıra örelim. Ondan sonra göstereyim hemen. Evet, şöyle bakın 4 sırada krem rengiyle ördüm. Şimdi hemen gözlerimizi takacağız. Yine 8 milim göz takacağız. Şöyle bakın. Küçük olacak gözlerimiz burada. 2 tane hemen şöyle çıkartıyorum. Şunları da çıkaralım. Şimdi buradan 19 ve 20 şöyle hemen sayalım. Zaten şu araya falan denk gelecek muhtemelen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, şurada bakın. Arada 6 tane sık iğne bırakacağız. Şuraya taktım. 2, 4, 6. Şu altını kontrol edelim. Aynen. Şuradan hemen şöyle ilk gözümüzü taktık. Evet, kontrol ediyorum. 2, 4, 6 bıraktım. Şuraya hemen evet, bakın arada 6 tane, 2, 4, 6 tane sık iğnemi bıraktım şöyle. Burada bir yine kremli ağız kısmı yapacağız sonrasında, yani tamamen tamamladıktan sonra. Birazcık diğer oyuncaklara, yani diğer unicorn'a göre falan biraz büyük bir kafa oldu. Olsun. Şimdi de küçülteceğiz zaten bu şeyden sonra. Şimdi şöyle küçültüyoruz. En son 23. sıramızda tamamladık ya 72 sık iğne olarak. Şimdi bundan sonra sürekli 10 tane örüp bir tane azaltıyoruz. 9 tane örüp bir tane azaltıyoruz. 8 tane örüp bir tane azaltıyoruz. Hep kremli. Yani bu şekilde işte 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye tamamen her zamanki gibi toparlayacağız. Bunları burada çakmakla yakacağım ben şimdi. Bu kısmı tamamlayacağız. Daha sonra ağız kısmını yapalım. Sonra 2 tane boynuzumuz var. 2 tane gözümüz var ve kollarımız var. Bakın şöyle kafamı tamamladım. Şöyle bir tane boynuzumu, bir tane kulağımı da yaptım. Hatta bir tane kolumuzu da yaptım şu şekilde. Şimdi önce ağız kısmını yapalım. Sonra işte boynuz, kulak, zaten çok da şey yok. Sonra da buranın şöyle üstüne bu krem ipimizle böyle V şeklinde, hani geyik ya, tam şu alnında gözüksün diye böyle bir iki tane süs yapacağız. İşte kaşını falan yapacağız. Genel olarak bu şekilde yani. Daha sonra şöyle hemen şu gördüğünüz kırmızı ipimizi, kırmızı battaniyemizi şöyle, bunu da böyle dikeceğiz. Onu daha yukarıdan gösteririm ben tamamlayınca. Şimdi önce şu hemen ağız kısmını yapalım krem rengimizle. Şurada kalsın. Şimdi şöyle 8 tane zincir çekiyoruz. 2, 4, 6, 8. Ondan sonra hemen şu yanındaki zincire bir tane arttırma yapıyoruz. Daha sonra 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra aynı yere, şurada gördüğünüz aynı ilmeğe 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Çeviriyoruz. Diğer tarafından, hemen karşı tarafından yine 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2. Şu görüntü niye böyle yukarı kaldırınca bir bulanık oluyor? 3, 4, 5. Hemen şöyle 2, 4, 5 tane de ve şurada bir tane de, son bir tane de arttırmamızı yapıyoruz. 17 tane sık iğnemiz olacak. Hemen ikinci sırasında da bir tane şurada yine arttırma yapacağız. Buraya ilmek işaretleri koyabilirsiniz. Şurada hemen bir tane arttırma yapıyoruz. Sonra yine 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, şöyle bir arttırma, 4-5 tane sık iğne. Hemen bir bakalım yanlış olmasın. Daha sonra şurada 3 defa arttırma yapacağız. 1, ikinci arttırmamız, üçüncü arttırmamız,
Daha sonra 7 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ve yine son kalan sık iğnemize bir tane arttırma yapacağız. Şu anda 22 sık iğnemiz var. Şimdi bu 22 sık iğneyi de bir sıra düz bir şekilde 22 sık iğne öreceğiz. Ve ağız kısmımız bu şekilde tamamlanacak. Dikerken çok az elyaf içine koyabilirsiniz ama koymayabilirsiniz, size kalmış. Yani iki türlü de olabilir. Çünkü çok bir boşluk alan olmayacağı için koymasanız da olabilir. Birazcık yukarıda dursun istiyorsanız burnu, ağız kısmı pardon, koyabilirsiniz. Ben de dikerken bakacağım nasıl duruyor. Ona göre koyacağım. Bu arada genelde dikerken göstermiyorum ama geçen bir arkadaş sormuştu dikim videosu yok mu diye. Eğer öyle göstermemi isterseniz özellikle yorumlarda yazın. Ben de bir tane videoda nasıl diktiğimi de göstereyim. Bakın şurada da ilmek kaydırmamı yaptım. Şöyle minnoş bir burun kısmı, ağız kısmı pardon. Şimdi hemen bunu dikecek kadar ipimizi bırakalım ve şu kısmımıza geçelim. Burada önce şu gördüğünüz küçük kısım var ya, onu yapacağız. İpimizi keseceğiz. Sonra buradan tekrar başlayacağız. Bunu yaptıktan sonra da işte belli bir sıraya kadar ördükten sonra ikinci ufak boynuzu da ekleyip beraber tamamlıyoruz. Şimdi hemen bir şunu keseyim. Evet, şimdi şöyle ben şu ilk parçayı yaptım. Zaten ikisinden çünkü aynı yapıyoruz. Sadece büyük olan parçada birazcık daha uzun örüyoruz. O yüzden şimdi bunun yapımını söyleyeyim önce. Yine böyle sihirli halkamızın içine 6 sık iğnemizi yaptık. Daha sonra şöyle yapıyoruz. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Sayımızı 9'a çıkartıyoruz. Şöyle 3 defa bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Tekrar bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. Şimdi ikinci sıramıza geliyoruz. İkinci sıramızda da 2 sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Şöyle 2 sık iğne, bir tane arttırma. 3 defa yapıyoruz. Sayıyı 12'ye çıkartıyoruz. Evet, şöyle. Daha sonra şundan 2 sıra örüyoruz. Kesiyoruz ipimizi. Yani 4 ve 5. sıramızda 12 sık iğne örüyoruz. İpimizi kesiyoruz. Ama bu elimdekinde de uzun parçamızda da, yani şuradaki uzun parçada, onda da 4. sıramızdan 8. sıramıza kadar, 8 de dahil. Yani 4, 5, 6, 7, 8, 5 sıra 12 sık iğneyi düz bir şekilde örüyoruz. Bunu örelim. Daha sonra birleştirme kısmını göstereyim. Evet, şimdi şöyle yapıyoruz. Bunu da 8 sıra ördüm. Şimdi şuradaki küçük parçadan da 12 tane sık iğne örüyoruz. Da şöyle geriden alalım. Bu küçük parçadan da 12 tane sık iğne örüyoruz. Daha sonra buradaki büyük parçadan da, şu parçadan da devamında 12 tane sık iğne örüyoruz. Toplamda 24 tane sık iğnemiz oluyor. Bu bizim 9. sıramız. 10. sıramızda da bir sıra tekrar 24 sık iğne öreceğiz düz bir şekilde. Yani bu şekilde kolay bir birleştirme şeyi var. 12 sık iğneyi bu tarafta, 12 sık iğneyi de diğer tarafta. Şunun alt kısmından başladım zaten gelirken örmeye.
O yüzden şöyle hemen bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet. Hemen şuradan diğer tarafa geçeceğim. Gerçi şu arada boşluk kalmaması için şuradaki aradakini de yapıp sondakine şey yapabiliriz. Şöyle. Dediğim gibi bir sıra daha 24 sık iğne öreceğiz. Evet, şöyle bakın, birleştirdikten sonra 9. sıramda bir sırada 10. sırayı da yine 24 sık iğne ördüm. Şimdi 24 sık iğnemiz var ya, şimdi sürekli azaltma yapacağız. Yani toplamda 12 tane azaltma yapacağız. Sayıyı 12'ye düşüreceğiz. Şöyle her birini azaltma yapıyoruz. Yan yana 12 tane azaltma yapacağız. Şu diğer küçük boynuzumuzu da dolduralım. Onu doldurmamıştım çünkü. Daha sonra bu 12 sık iğneyi indiriyoruz ya sayımızı. Top kaç sıraydı hemen bir bakayım. 12, 13, 14, 15. Yani 4 sıra 12 sık iğne olarak öreceğiz. Ve boynuzumuzu tamamlamış olacağız. Hemen kulağımızı da yapalım. Sonra bir kolumuz var. Evet, şimdi şöyle yapıyoruz. Kulağımız için de yine 6 tane sık iğnemizi yaptık. Yine bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Sayımızı 9'a çıkartıyoruz. Yani boynuzdaki ilk 3 sırayı aslında burada da tekrar ediyoruz. Bu sıramızda bir sık iğne, bir arttırma. Şimdi ikinci sıramızda da 2 sık iğne, bir arttırma yapıp sayıyı 12'ye çıkartacağız. İlk 3 sıra dediğim gibi aynı. Şöyle bakın, bir sık iğne, bir arttırmayı tamamladım. Şimdi 2 sık iğne, bir arttırma ikinci sıramızda. Pardon, üçüncü sıramızda. Yanlış söylemeyeyim. Şöyle 2 sık iğne, bir arttırmamı da 3 defa yapıyorum. Şöyle şuraya kadar. Daha sonra şöyle yapıyoruz. Bir sıra, yani dördüncü sıramızda düz bir şekilde 12 sık iğne örüyoruz. Arttırma, azaltma yapmadan. Şöyle düz bir şekilde. Şimdi işaretleyicimi koyacağım. Kafamız karışmasın. Ben şöyle aldım işaretleyiciyi. Şimdi 5. sıramdayım. 5. sıramızda da şöyle yapıyoruz. 3 sık iğne, bir arttırma. Yine 3 defa. Sayımızı 15'e çıkartıyoruz. Daha sonra o 15 sık iğneyi bir sırada 6. sıramızda da bir sıra düz bir şekilde 15 sık iğne öreceğiz. Evet, şöyle bir sırada 6. sıramda düz bir şekilde 15 sık iğne ördüm. 7. sıramızda da 4 sık iğne, bir arttırma yapacağız. Yine 3 defa yapacağız. Sayımızı 18'e çıkaracağız. Sonra 2 sıra 8 ve 9. sıramızdan
düz bir şekilde 18 sık iğne öreceğiz. Sonra da zaten bir sıra azaltma yapacağız ve bitecek kulağımız. Şimdi 4 sık iğne bir arttırma olarak 3 defa yapalım. Sonra 8 ve 9. sıramızda da 15 sık iğne yapalım. Hemen şöyle son 10. sıramızda da 4 tane sık iğne örüp bir tane azaltacağız. Ve kulağımızı ikiye katlayıp şuradaki gibi bakın böyle bitireceğiz. Başka bir şey yok zaten. Hemen şöyle kolumuza geçelim. Evet, şöyle hemen kolumuzdaki şu alt tabanı direkt yaptım ben. Çünkü aynı yani şeyi sihirli halkanın için 6 tane sık iğne, 6 arttırma, 3. sıramızda 1 sık iğne 1 arttırma, 4. sıramızda da 2 sık iğne 1 arttırma, sayıyı 24'e çıkartıyoruz. Şimdi sayıyı 24'e çıkardıktan sonra isterseniz işaretleyici de koyabiliriz. Şöyle 24 tane yani sıra sonuna kadar şöyle ilmek kaydıracağız. Bakın böyle sıra sonuna kadar ilmek kaydıracağız. Daha sonra şu arkada kalan kısımdan bir sonraki sıranın ilmeklerini alacağız diyeyim. Şunu bir yapalım. Evet, bakın sonra şöyle 24 tane ilmek kaydırma yaptıktan sonra 6 ve 7. sıramızda 24 sık iğne yapacağız. Şimdi bu 6 da şu gördüğünüz şeyde arkadan. Bakın şöyle şuralardan. Hani o ilmek kaydırdığımız kısımlar önde kalıyor. Arka tarafında da yine aynı şekilde bir sıra oluşuyor. Oradan 24 tane. Niye bu görüntü böyle? Bakın şöyle. Şu arkadaki kısımlardan şöyle sıra sonuna kadar 24 sık iğne yapıyoruz. Bu 6. sıramız. Daha sonra bir sıra daha yine 7'de 24 sık iğne yapacağız. Sonra azaltacağız. Evet, şöyle 2 sıra 6 ve 7 24 sık iğne ördük. Şimdi 8. sıramızda şöyle yapıyoruz. 6 tane örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Yine bunu yani toplamda 3 defa yapmış olacağız. Sayımızı 21'e düşüreceğiz. 2, 4, 5, 6. 6 tane öreceğiz. Bir tane azaltacağız. Daha sonra 9. sıramızda da 5 tane örüp bir tane azaltacağız 3 defa. Ve sayıyı 18'e düşüreceğiz. Daha sonra zaten renk değişikliğimizi yapacağız. Evet, şöyle hemen şimdi kahverengi ipe geçeceğiz. 10. sıramızdayız. 10. sıramızda da şöyle son bir azaltma yapacağız. Bu sırada da 4 sık iğne bir azaltma yapacağız 3 defa. Sayımızı 15'e düşüreceğiz. Şöyle 4 sık iğne bir azaltma 2 4 sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir azaltma yapacağız. 2 4 azalttım. 3 4 tekrar azaltıyorum. Tekrar şurada son kez 1 2 3 4 azalttım. Evet, şöyle 4 tane de bir azalttık. Şimdi 11'den 11. sıramızdan 24. sıramıza kadar 24 de dahil 15 sık iğne öreceğiz. Toplamda şöyle şu hariç 11
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 sıra sanırım aynen. 11. sıramızdan 25. sıramıza kadar. Daha sonra 26. sıramızda da 3 sık iğne bir azaltma yapacağız. En son pardon azaltma yok. 24 tane aynen 24 tane 24. sıramıza kadar öreceğiz. Daha sonra ikiye katlayacağız ve kapatacağız. Bu kadar. Pardon. Evet aynen 11 ile 25 24 aynen 11 ile 24 arası düz bir şekilde öreceğiz. Şurada da ikiye katlayıp kapatacağız. Niye bu kadar zorlandım bu kısmı anlatırken? Bu kadar kolumuzda. Şimdi şu burnumuzun ucunda böyle bir siyahla şey yapacağız. İpimizi kesip ikiye ayıralım. Şöyle ipimi ikiye ayırdım. Şuradan şöyle 4 sık iğneyi aldım. Şöyle bir yaptım. Bakayım şöyle bir 4 sık iğne çok mu değil mi? İyi şöyle tekrar aynı yerden geçirdim. Tekrar buradan böyle şunu bir iki kere tekrar edip burada böyle bir evet şöyle iyi. Şimdi son kez şöyle orta kısmından ipimizi çıkartacağız. Şöyle içten yapalım. Şöyle şu en alttaki kısımdan çıkartalım. Evet şöyle. Şu şekilde içine hafif dediğim gibi elyaf koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz. Şöyle dikeceğiz. Daha sonra kaşlarımızı da yine şu siyah ipimizle şuradan ben eşit yani şöyle şurada bir yerde yapacağız da tam sayıyı yaptıktan sonra veririm. Aynı şekilde şurada şöyle beyaz ipimizle şöyle V işaretleri yapacağız şöyle. Pardon krem ipimizle yani şununla. Onları da şimdi tamamladıktan sonra göstereceğim. Ben bunları bir dikip son bitmiş halini bir de evet asıl şey o. Asıl derken yani şöyle hani bu elini tutma kısmında ben diğer iki battaniyede yıldız yaptım ya. Bunda da diyorum ki bundaki kafa çünkü yeteri kadar büyük. Yıldıza falan gerek yok ama böyle bir hani yuvarlak top gibi yapıyoruz ya içine ister boncuk koyarsınız ister elyaf doldurursunuz. Öyle bir şey düşünüyorum. Yani böyle şöyle düşünün. Şu krem rengimizle yine şu gördüğünüz şu renkle işte sihirli halkamızın içine 6 sık iğne 6 arttırma 12 1 sık iğne 1 arttırma 18 2 sık iğne 1 arttırma 24 sonra o 24 ile 3 sıra bakayım şöyle evet 24 buydu mesela şunun genişliğiydi yani 24 tamam 3 sıra ördükten sonra 2 sık iğne 1 azaltma 1 sık iğne 1 azaltma 6 tane azaltma ve yani toplayacağız. İçinde elyaf dolduracağız. O krem rengini de buraya böyle yani yıldız taktığımız yere o yuvarlak topu takacağız sadece. Hemen bir toparlayayım ben. Şöyle tamamlanmış halini de göstereyim. Şöyle birazcık daha şu ucunu uzun da bırakabilirsiniz. Size kalmış. Bakın şöyle diktim. Şöyle dediğim gibi şöyle beyaz çizgiler yaptım. Kaşlarını yaptım. Şunun içine hafif doldurdum. Ucuna da şöyle dediğim gibi bir top yaptım. Bakınız şöyle. Bence kırmızıyla güzel oldu. Şimdiden kolay gelsin diyeyim örecek arkadaşlara.